Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel bir yelek modeliyle geldim. Harika bir bebek yeleği yapacağız. Yumuşacık böyle ördüğünüze değecek bir örnekle hazırladım. Bakın şöyle etek ucundan başlayıp yukarıya doğru örmeli. Ve şöyle göstereyim, bakın şu şekilde de örneğim var. Ve mükemmel bir örnek oldu. Harika düştü. Bunu bir yabancı kanaldan örneği izleyerek yaptım ve gerçekten de güzel bir örnekmiş. Ve şöyle bakın, isterseniz hırkaya da çevirebileceğiniz bir model. Şuralarına bağcık bağladım. Pompon takmayı düşünüyordum ama bakacağım artık. Gold kenarlarını böyle ince bir tığlama yaparak hazırladım. Yani sözün kısası, yeleğimiz çok güzel. Benimle birlikte örmek isterseniz 4 milimlik bir tığ kullanacaksınız ve 2 tane bebek iplerinden hangi markayı tercih ederseniz edin. Çünkü bebek iplerinin hepsi ortalama aynı kalınlıkta oluyor. Şöyle göstereyim. 2 ipten kalanım bu ve şimdi ne yapacağız? Birlikte örelim. Şimdi ben size örneğini anlatmaya başlayacağım ve sonrasında devam edeceğiz. Şöyle kenara alalım ve hemen örmeye başlayalım. 111 tane zincir çekerek başlayacağız. Böyle çok sıkı değil, bakın. Hiç sıkıştırmadan ki etekleri böyle büzgülü olmasın, düz bir şekilde dursun. 111 tane yaptığımızda, kenar bandını da yaptığımız zaman yeleğimiz ortalama 1,5 yaşa kadar rahatlıkla giydirebilirsiniz. Yani hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ben örneği göstereceğim size. 111 zinciri çektikten sonra hemen bakın, birinci zincire batırarak bir sık iğne yaptım. Şöyle. Tekrar öbür zincirime batırdım. Bir sık iğne. Zincirimizin tamamı boyunca sık iğne yaparak ilerleyelim. Böyle ilk sıramız sık iğnelerden oluşacak. Çok kolay bir örnek ama çok yumuşak ve güzel duran bir örnek. Hemen böyle. Şimdi bir de bunun yakadan başlamalısını da yapacağım ve hırka olarak yapacağım. Yine aynı bu kanalımda izleyerek yapabilirsiniz. Bundan sonra araya bir yere onu da alacağım. Bakın böyle teker teker hepsine batırdım. Örnek çok kolay, dediğim gibi hiç yormayacak sizi. Ama gösterdiğim gibi yaparsanız mükemmel bir örgü çıkacak. Bir zincir çekip örgümü çevirdim ve bakın birinci sık iğneye batırdım. Şöyle. Sık iğneli yaptığımızda bir zincir çekip baştaki sık iğneyle başlıyoruz. Trabzanlı yaptığımızda atlayarak yapıyoruz. O sizi yanıltmasın. Şimdi bakın. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Bir bırakıp ikinciye batıracağız. Bakın böyle. Arada bir tane sık iğne bırakacağız. Bir zincir. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne. Bir zincir. Bir atlayıp ikinciye sık iğne. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye bir sık iğne. Böyle tüm sıram boyunca bunu yapacağım. Bir zincir, bir sık iğne atlayıp sıkı örmeyin. Taş gibi olmasın. Ve bakın, bir zincir, şimdi sonuncuyu da sık iğne olarak yaptım. Oldu ki yanlış saydınız ya. Hemen şuradan bir takviye alın. Mesela 2 fazla geldi diyelim. 3 zinciri çektim, döndürdüm. Burada hemen dengeyi kuracağız zaten, bakın. Şimdi zincir yaptığım yerin içine, bakın buraya dikkat. Zincir yaptığım içine batırdım. Biraz uzattım. Bakın, biraz uzattım. Şöyle. İkisini çektim, bir taneyi bıraktım. Şimdi tekrar ip sardım. İpi aldım, uzattım. Şu uzattığımın boyunda.
Tekrar ip aldım. İçinden bir kere daha aldım ve bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Hepsini birlikte çektim ve buraya bir zincir attım. Bakın sıradakine geldim. İpimi aldım, biraz uzattım. İkisini birlikte çektim ve tekrar ip sardım, boşluğun içinden aldım. Tekrar ip sardım, boşluğun içinden aldım. Böyle. Ve hepsini birlikte çektim. Bir zincir attım. İpimi aldım. Sakın kısa çekmeyin. Bakın uzattım şöyle ve bunu 2 kere de aldım. Birini bıraktım. Tekrar bir kere daha ip aldım. Tekrar bir kere daha ve hepsini birlikte aldım. Bir zincir attım. Yeniden bakın aldım. 2 taneyi çektim. Bir taneyi bıraktım. Tekrar ip. Bir kere daha sardım. 2 defa da sararak bakın yanına bir minik fıstık yaptık. Topladım ve bir zincir attım. Hemen öbür zincir boşluğuna ve sıramız boyunca bu işlemi yapacağız. Örneğimiz 2 sıradan oluşuyor. Bu ikinci sırası. Ve böyle yumuşak yumuşak örgümüzü düşürerek ilerleyeceğiz. Bir zincir. Ve bakın sonuncuya geldim. Ve bakın sonuncudayım. Bir zincirimi attım ve en sondaki sık iğnenin üzerine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çekerek örgümü çevirdim ve hemen bu yaptığım trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Buraya da dikkat edelim. Bir zincir, bakın şöyle baktığımızda örneğimizde 1-2 tane gözüküyor. Bir ikinciye yani yine ikinciden bakın şu örneğimizin toplama yeri gözüküyor önündeki bakın. Bir ikinciye sık iğne. Bir zincir bakın. Bir ikinciye. Yani tam örneğimizin sonundakine denk geliyor. Bak şöyle. Bundan buna geçiş noktasında. Bir zincir bakın. Bir atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Bir zincir, bakın bir atladım ikinciye. Umarım anlaşıldı ve şimdi ikinci örneğimizin birinci sırasını yapmış olduk. Böyle şimdi bakın. 1, 2, 3 zincir çektim ve hemen yine bir zincir olan yerden örneğimi yapmaya başlayacağım. Bu kadar kolay ve yumuşak bir örneğimiz oldu. Bir zincirlerin içine örneklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Bu boyutları kısa yaptığınızda daha güdük durur ve çok yumuşak durmaz. Hani bu mesafeyi kesinlikle ayarlamalısınız ki yumuşacık yumuşacık olsun ve hırkanın da mükemmel olacağını düşünüyorum. Ve sıramı tekrar tamamlayacağım. Ve bu. Sona kadar geldim. İkinci örneğimizi de tamamlamış olduk. Ne çabuk ördüğünüz ne çabuk bitirdiğinizi anlamayacaksınız bile. Çünkü çok keyifli örülüyor. Çabuk ilerliyor. O yüzden hiç sıkmayan bir örnek bu. Bir zincirimi de çektim. Bakın çevirdim. Burası örgümüzün arka yüzü. Burası örgümüzün düz yüzü. Tekrar geldim. Birinci trabzana sık iğnemi yaptım.
Bir zincir, bir atladım ikinciye ve bu şekilde örgümüzü büyüteceğiz. Evet güzelliklerim, bakın bu boya ulaştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane örnek sırası yaptım. Ve üzerinin bir zincir bir sık iğne olan yerini de yaptım. Ve şimdi ne yapacağız? İkiye böleceğiz. Şöyle bakın, katlayacağız. Arada şöyle bir parmak bir açıklık bırakacak şekilde ayarlayın. Şimdi şuradan örneklerimizi sayarak devam edeceğiz. Bakın güzelce ayarlayın şöyle. Burada size ölçüyü zaten kendisi verecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. örnekten de alacağız. Yani şöyle bakın. 13. örneğin bir zincir olan yerine bir ayraç taktım. Tekrar bu tarafa geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. örneğin üzerindeki bir zincirli yere ayracımı taktım ve böyle. Şimdi önce önün birini örerek devam edeceğiz. Sonra öbürünü ve en son arkayı ayarlayarak ilerleyeceğiz. Burada bakın şöyle 1, 2, 3 zincirimi çektim ve örneklerimi yaparak ayırdığım bölüme kadar gideceğim. Yani 12 örnek yapacağız. 13. örneğin orada sadece çıkışını yapacağız. Şimdi buraya 12 tane örneğimi yapacağım. Böyle. Bu örneğin ne kadar yumuşak düştüğünü örünce göreceksiniz. Çok tatlı olacak bu. Böyle. Devam edelim. Bakın şimdi 12 örneğimi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane örneğimi yaptım. Şimdi buraya ayırdaç yapmıştık ya, bakın şurada bir sık iğnemiz var, şurası. Bu sık iğneye yapalım trabzanımızı ve şöyle. Bir zincir çektim, çevirdim. Yine bakın trabzanın tepesine önce bir sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi örneğimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Artırma, eksiltme yapmayacağız şimdi. Şöyle 3 tane örnek olana kadar bu şekilde düz öreceğim. Bir örnek yaptım. Bundan sonra da 2 örnek daha yapıp sonra yine ilerlemeye devam edelim. Bunun üzerine 2 örnek daha yapın. Ben de yapayım geleyim. Evet, 3 örnek yaptım. Bakın zincirli yerini yapmadım. Şimdi bir zincir çektim ve sonda 3 örnek kalana kadar yine zincirlerimizi yapalım. Sonda 3 örneği bırakacağız. 12 taneydi. 9 tanemiz kalacak şimdi. Bir zincir. Tekrar bakın. 1, 2, 3. 2 tanem kalmış. 2 ve bu. Bakın. 1, 2, 3 örnek bıraktım. 1, 2 zincir çekerek örgümü çevirdim. Burada zincirimizi 2 çekelim. Ve yine şimdi örneğimi yapacağım. 9 tane örneğimiz kaldı. Şimdi yine sıramı tamamlayacağım. Evet, sıram tamam. Bakın 3 bırakmıştık. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi sonda 2 tane kalana kadar öreceğiz. Böyle 2 tane bırakacağım orada. Ve bakın 2 tane bıraktım. Burada 2 tane, 3, 2, 1, 2 zincir çektim ve
tekrar örneklerimi yaparak yine sıramı tamamlayacağım. Böyle. Ve sonuncu örneğim. Bir zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi burada bir örnek bırakıp geri döneceğiz. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örneğimiz kaldı. Ve 2 zincir çekip örgümü çevirdim. Bu son sıramız. Sadece örneklerimizi yapıp bırakacağız. Çünkü eklerken de birleştirmede ek geri örneği tamamlayacak. Şöyle. Alt örnekle tamamladım. Şu da sonuncumuz. Bakın. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın kol boyu gayet iyi. Yakamızı tığlarken düzelteceğiz. Şöyle şu şekilde bir yaka hazırlamış olduk. Şimdi ipimizi kopartalım ve bu tarafa geçelim. Şimdi burada ne yapmıştık? İşaretimizi zaten atmıştık. Hemen buradan başlamayacağız bunu. Buradan başlayacağız örneğimizin devamı için. Önce şuraya bir kere ipimi bağlayacağım. Ve bakın işaretin önündeki sık iğneye bağladım. Şu şekilde. Şimdi 12 tane örneğimi buraya yapacağım. ...12 örnek yaparak sona kadar gidelim. Yine 3 sıra öreceğiz. Ve 3 sıra ördüğümüzde bakın bunda sıra önde kalıyor. Azaltmayı burada yapacağız ya. Şimdi buradan 3 örneği bırakacağız ama nasıl bırakacağız? Şöyle bakın her tepeye batıp ipimi içinden geçireceğim. Şu şekilde. Ve bakın 3 örneği bıraktım. Burada bir zincirimi çektim ve öbür örneğimden yine aynı şekilde devam edeceğim. Burada 3 tane bırakmış olduk. Şimdi yine örnek zeminimizi hazırlayalım. Burada tam tersine gidiyor. Yani öbüründe bırakarak geldik. Bunda üstünden geçerek devam edeceğiz. Ve sıramın sonuna geldim. 3 zincirimi çektim. Ve şimdi sonda 3 örnek kalana kadar devam edeceğiz. Bu sefer de 2 örneğin üzerinden geçerek 2 tanenin yerini hazırlayacağız. Şöyle bakın geleceğim şimdi oraya. Evet. Durdurmadım bakın görün diye. 1 2 3. Son 2 tane. Pardon şurada.
Zinciri göremedim bir an. Bakın. Şimdi şuradan dibinden bir trabzan yaptım. Şimdi burada 3 örnek bırakmıştık ya. Şimdi burada 2 örneğin üzerinden geçerek devam edeceğiz. Şöyle. Ve bakın 2 tane örneğin üzerinden geçtim. Bir zincirimi çektim ve yine buradan örneğimin zeminini kurarak devam edeceğim. Ve sonra bir tane bırakarak örgümüzü tamamlayacağız. Geldim bakın sona 1 2 3 ve şimdi bir tane kalana kadar yine örneğime devam edeceğim. Sonunda 6 tane örneğimiz kalacak. Şimdi burayı ve bu da sonuncu örneğim. Şunun dibine de batırdık mıydı? 2, 4, 6 tane örneğim kaldı burada. Bakın şuradaki sıramızı sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6.'yı öreceğiz. Bakın. 3, 2. Şimdi de birinciyi bırakacağız burada. Bir taneyi. Şöyle. Zincirimi çektim. Ve alt sıraya tamamlayacağım. Döndürdüm ve bu son sıramız. Yakada 6. sıramız. Ve bakın. 1, 2, 3. Bu da tek olan. Bakın. 1, 2, 3. Bu da tek olan. İpimizi kopartalım. Makasım yok yanımda şöyle. Şimdi bakın şurada arada işaretimizi 13'lerin üzerine atmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20, 28 tane burada örneğim var. Örneğlerde ne yapmıştık? 12, 12 bırakmıştık. Şöyle bakın katlayacağız şimdi. Şurada arkada işaret atmıştık ya buraya. Şimdi şu işaretimizi alacağız. Şu öbürüne geçeceğiz. Bunu ve bunu arada bırakacağız. Yani şundan başlayacağız. Bir, iki tane zincirli yer bırakmış oldum. Bakın şöyle. Şimdi bir, iki. Önündeki sık iğneden şuradan bakın. Örgümüzü başlayacağız ama bu taraftan başlayacağız. Ters yönden gitmeyelim. Eyvah kafa karıştı. Evet buradan pardon. Şimdi 1 2 şuradan ipimi aldım ve buraya önce bir ipimi bir bağlayacağım. Arkada hiçbir işlem yapmayacağız. Dümdüz 6 sırayı buradaki 6 örneği yapacağız. Hemen bakın bağladım. Ve bakın önündeki bir zincirli yerden örneklerimi kurarak devam edeceğim. Öbür tarafta da yine o 2 tane boşluğu bırakacağız. Şimdi sona kadar gideyim ben bir bunu.
Bakın sona geldim. Bir zincirli yer, 2 zincirli yer. Bakın bir iki tane örneği bırakmış oldum ve sık iğnesinden batarak devam ettim. Bakın arada 2 tane bıraktım. Ve şimdi artık işimiz kolay. 6 sıra boyunca dümdüz örelim ve gelelim. Evet, bakın örgümüz görüntüsü bu şekilde. Şimdi düz yüzünü, bakın örneklerimizin düz yüzü, sık iğnelerimizin düz yüzden ördüğümüz tarafı bakın zaten belli oluyor. Böyle katlayacağız, ters yüzü üste gelecek şekilde. Ve buradan başlayacağız tığlamaya. Önce birbirine birleştirerek yakamızı, boynumuzu hepsini tamamlayacağız. Bakın. Birinciye batırdım. Sıradan da aldım. Ve şöyle. 6 örneğin üstüne bunu birebir şekilde birleştireceğiz. İçinden geçirdim. Gevşek yapın. Hiç sıkmadan böyle içinden geçirin. Hiç sıkmayın. Yumuşak bir geçiş olsun. Hepsine birebir batacağım. Bu şekilde bakın. Sıkı yaparsanız burası büzer ve bir daha sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden çok rahat şekilde toparlayın. Şöyle. Şimdi buradan ipimi hiç kopartmadan öbür tarafa omuza gideceğim ve bu da arkanın esnemesini, boynun esnemesini azaltacak bu yaptığımız. Yine çok sıkı değil, çok da aşırı gevşek değil. Böyle son 6 örneğim kalana kadar bakın şöyle. Ve bakın öbür omuza aldım. Buraya kadar geldim ve yine aynı sayılarda bakın kenardan zincirinden başlayacağız. Ve böyle. Şimdi bunu da sona kadar götürelim. Evet, bir bakalım ne yaptık. Bakın şöyle. Burası da böyle. Önce yakamızdan başlayalım tığlamaya. Şimdi kenarını köşesini toplayacağız. Bakın yakanın düz yüzündeyim. Tam şu zincirin tepe noktasından ipimi aldım. Buraya bir zincir çektim ve aynı yere bir sık iğne yaptım. Şimdi bu 3 tane bıraktığımızın sonuncusuna kadar böyle sık iğnelerimi yapacağım. Bakın. Şimdi şurada bir tane kaldı. Bakın. Bir ilmeğim kaldı batacak. Batırdım, toplamadım. Sıradaki çukurun içine batırdım, toplamadım. Şuradaki trabzanın içine batırdım ve bakın tığımda 4 tane şöyle hepsini birlikte çektim. Ve önündekine hemen bir sık iğne yaptım. Şimdi yine burada yine bırakmıştık ya bakın. Buna geleceğiz. Son bir. Buraya batırdım. Buraya batırdım. Ve şu trabzanın içine. Ve hepsini birlikte çektim. Bakın. Yine üstten başlayacağım. Burada bakın. Bir taneydi. İkinci. Ve trabzanın içi. Şöyle. Bakın toparladık. Buraya bu trabzanın içine bir tane daha. Eklediğim yere bir tane ve şimdi şu tepeye bakın. Hepsine birebir batarak öbür tarafa gideceğim ve orada da toparlama işlemimizi göstereceğim. Şimdi burada birebir batarak gidelim.
Evet, buraya geldiğimde bakın. Şimdi birleştirme yerine bir tane, trabzanın içine bir tane ve bakın boşluğundan aldım bir. Ekleme yerine batırdım ve önündeki teki aldım ve hepsini birlikte topladım. Buraya geldiğimde şuraya bir tane sık iğnesini yaptım. Ve şimdi yine bakın boşluğa batırdım. Diptekine batırdım ve önündeki tekten aldım ve topladım. Burada şimdi bir, iki tane yapacağız. Şöyle. Ve yine boşluk, dipteki ve bu. Topladım hepsini. Şimdi sona kadar gidip sık iğnelerimi tamamlayacağım. Şöyle. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi birebir batarak öbür uca kadar sık iğne yapalım. Tamam, öbür uca gidelim. Hiçbir şey yapmayacağız artık. Toparlaya toparlaya ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim ve tekrar yine sık iğnelerimi yaparak devam edeceğim. Bu yakayı istediğiniz kalınlığa kadar çıkartabilirsiniz. Ben bu kadar da bırakacağım. Çok kalın olmasını istemiyorum. O yüzden ince bir bantla burayı tamamlayacağım ama çoğaltabilirsiniz de. Şimdi sıramızın sonuna kadar gidelim. Sona kadar geldim. Bakın düz yüzdeyim. Şimdi buradan aşağıya doğru ilmeklerimizi çıkartarak devam edelim. Hemen bakın. Şu sık iğne sıralarına birebir batırarak şöyle. Şimdi şu trabzan olan sıramız var ya. Buraya 2. Bakın şöyle tuttuğumuzda şurada 2 tane delik gözüküyor. İkisine de batacağız. 1, şu aradaki 2. Trabzanın boşluğunun gözüktüğü yere 1, 2. Bakın şöyle baktığımızda 1, 2 tane boşluk gözüküyor. İkisine de sık iğnemizi yaptık. 1, 2 tane trabzanın arasına. 2 tane bakın buradaki 2 boşluk gözüküyor oraya. 1, 2 tane trabzana. 2 tane boşluğun içine. 1, 2. Ve böyle tamamlayacağız. Şimdi bunu yaptığınızda şöyle bir bakın. Eğer ki burada bir büzme olduysa ekleme yapın. Bollaştıysa azaltma yapın. Yani şöyle düz bir şekilde olmasını sağlayın. Ve aşağıya kadar böyle ineceğim. Ve şimdi bir zincir çekip döndürdüm ve yukarıya kadar yine birebir batarak sık iğnelerimi yapacağım. Aşağıya inerken de düğme deliklerini ayarlayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi yine dümdüz örelim burayı. Şöyle bakın. Şimdi bir zincir çektim ve çevirdim ve düğme deliklerini yapmaya başlayacağız. Baştan 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Minik düğme dikecekseniz bir zincir, hani bebek düğmeleri var ya ufak ufak. Ondan yapacaksanız bir zincir, bir sık iğne atlayıp ikinciye batabilirsiniz. Bakın böyle. Şimdi bunun üzerine sık iğnemizi yaptığımızda da bu açılacak. Orta boy ya da büyük boy bir düğme yapacaksanız 2 zincir. Bakın. Ve üçüncüye batıracağız. Şöyle. Buradan yine 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben birbirine yakın 3 tane orta boy düğme dikeceğim. 3 tane
Düğme yeri açacağım. Bakın 2, 4, 6, 7. Şurada yedinciye. 1, 2 zincir çektim. Tekrar başladım saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncüye. Şimdi ben 3 tane de bırakacağım. Eğer ki aşağıya kadar yapmak istiyorsanız aynen 7 sık iğne 2 zincir ya da bir zincirli yaptıysanız o şekilde aşağıya kadar inebilirsiniz. Buradan aşağı ineceğim. Tekrar yukarıya zincirlere kadar geleceğim. Zincirli yerlere geldiğimizde altta kaç tane sık iğne bıraktıysak bakın 1, 2 bırakmıştık. Şimdi zincirimizin içine 1, 2. Bir bıraktıysanız 1 ve bundan sonra bir sırada aşağıya doğru inerek tamamlayacağız. Şimdi zincirimin içine 1, 2. Öteki bandı yaptığımızda düğme deliği yapmayacağımız için dümdüz orayı da öreceğiz. Böyle. Bakın. Bundan sonra bir sırada aşağıya inip bunu tamamlayacağız. Evet bakın böyle önlerimiz de bitti. Yakamız da bitti. Şimdi hırka yapmak isterseniz buradan aynı şekilde ilmeklerinizi alarak kol boyunu uzatabilirsiniz. Ben yelek olarak bıraktım. Eşim yelek yap dedi. Hırkalarda biraz izlenme sorunu var. O yüzden yelek olarak bırakacağım ve buradan bakın tam ortadan yine ipimi alacağım. Şöyle ve hemen şuraya bir sık iğne. Aynı önlerde yaptığımız gibi trabzan olan yerden 2 tane sık iğne yaptığımız bakın arada burada 2 tane gözüküyor ya bakın 1 2. 2 tane de buradan. Toplamda 3 sıra sık iğne yaparak tamamladım. Böyle minik bir kol tığlaması yaparak bitirdim. Şöyle. Şimdi sonuna gidelim. Başladığım noktaya geldiğimde ilk sık iğneme birleştirdim. Bir zincir çekip döndürdüm. Bu sefer de iç yüzünden yapmaya başladım. Hani buralarla eşit görünsün diye. Ve şimdi bu sıramı da tamamlayacağım. Ve döndüreceğim. Bir sıra daha yaptıktan sonra tamamlayacağım. Ve bakın yine sona geldim. Ve sondaki sık iğnemle birleştirip örgümü çevirdim ve bu son sıramız. İsterseniz kalınlaştırabilirsiniz ama bu çok kibar ve güzel duruyor. O yüzden hiç fazla yapmaya gerek yok. Evet, şimdi bitirelim ve bakalım biz ne yaptık. Evet güzelliklerim bakın böyle. Önlerimiz bu şekilde. Kollarımız böyle yakayla aynı genişlikte ve böyle harika bir yeleğimiz oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın. Sabredip buraya kadar izlediyseniz öbür videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.